Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Saç aksesuarı örüyoruz. Alize Diva kullandım ve 3 milim tığ kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi yapıyoruz ve 6 zincir çekiyoruz. İlk zincire ipimizi kaydırıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine 4 trabzandan oluşan, ikili trabzandan oluşan badem örüyoruz. Zinciri bir trabzan sayıyoruz. Yanına da 3 tane daha trabzan örüyoruz ve badem oluşturuyoruz. 4 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Aynı şekilde dörtlü bir badem oluşturuyoruz. Aralarına 4 zincir çekerek halkanın içerisine 6 tane badem örüyoruz. Son bademi ördükten sonra 4 zincir çekiyoruz ve ipimizi ilk bademin tepesine kaydırıyoruz. Sıradaki zincir boşluğun içerisine 2 tane sık iğne örüyoruz. Sonra 10 zincir çekiyoruz. Ve aynı yere sık iğne ile kapatıyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne örüyoruz. Ve bademi atlayıp diğer boşluğa geçiyoruz. Aynı şekilde 2 tane sık iğne örüyoruz. 10 zincir çekiyoruz. Aynı yere sık iğne ile kapatıyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne örüyoruz. Her zincir boşluğuna böyle 10 zincirden oluşan halkalar oluşturacağız. Son boşluğun halkasını da oluşturduktan sonra 2 sık iğnemiz vardı biliyorsunuz. Zincirden sonra ipimizi başlangıç noktasındaki ilmeğe kaydırıyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz ve oluşturduğumuz halkanın içerisine 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz ve halkanın diğer yarısına da 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Bademi atlarken oluşan şu ilmeğin içerisine şuraya örmüş olduğumuz yaprağı sık iğne ile sabitliyoruz. İpimizi doluyoruz ve sıradaki halkaya aynı şekilde yaprak örüyoruz. 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Ortaya gelince 3 zincir çekiyoruz. Kalan diğer yarısına da halkanın 6 tane ikili trabzan örerek yaprağı tamamlıyoruz.
Her iki taraftaki sık iğneleri değil, tam onların ortasına, bademin tepesine gelen ilme yaprağı sık iğne ile sabitliyoruz. Son yaprağımızı da ördükten sonra ipimizi kaydırıyoruz. Sık iğneleri geçiyoruz ve sonraki ilme ipimizi kaydırarak sıramızı tamamladık. Şimdi yaprağın ilmeklerinden de ipimizi kaydırarak 3 zincirlik boşluğa geliyoruz. Zincir boşluğuna sık iğne ile giriyoruz. Bir tane daha sık iğne örelim. 2 sık iğne ördükten sonra boşluğun içerisine 6 tane zincir çekiyoruz. 3 tane ilmek sayıyoruz. 3. ilmeği sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Ve yine şu boşluktan itibaren sayalım. 3. ilmeği sık iğne ile kapatıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Tepedeki 3 zincire sık iğne ile kapatıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. 3 ilmek sayıp üçüncüsüne kapatıyoruz sık iğne ile. Sıramızı bu şekilde dönüyoruz. Sıranın sonundayız. 2 yaprak arasındaki 6 zinciri de çekip 3. ilmeğe 1, 2 ve 3 sık iğne ile kapadıktan sonra 3 zincir 6 zincir çekiyoruz. Ve şu ilk başlangıç ilmeğimizi, sık iğnemizi şuraya, zinciri çıktığımız sık iğneye ipimizi kaydırıyoruz. Ve şimdi zincir boşluğunun içerisine 3 tane sık iğne örüyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane sık iğne örüyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 3 tane sık iğne örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha sık iğne örüyoruz. Sıramızı bu şekilde dönüyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra ipimizi ilk sık iğnemize kaydırıyoruz. Sonraki ilmeklere de kaydırıyoruz ipimizi. Ve yine zincir boşluğuna gelmiş olduk. Buraya bir sık iğne ile giriyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde bir sıra daha dönüyoruz. Çünkü arttırmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi. Yine 6 zincir çekerek döneceğiz aynı şekilde. Ve zincir boşluklarını da aynı şekilde dolduracağız. 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne şeklinde. Son 6 zinciri zincir çıktığımız sık iğneye ipimizi kaydırarak kapatıyoruz. Ve zincir boşluğunun içerisine 3 tane sık iğne örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane sık iğne örüyoruz. Bu sıramız önceki sıranın tekrarı, hiçbir şey değişmiyor. Sıranın sonundayız. Şimdi ipimizi kaydırıyoruz. Ve
tek tek ilmeklerden kaydırarak yine o 3 zincirlik boşluğa doğru çıkıyoruz. Buraya sık iğne ile giriyoruz. Şimdi önceki sıralarda 6 zincirdi. Bu 3. sırada zincir sayımızı 7'ye çıkarıyoruz. Aynı şekilde dönüyoruz. Sıranın sonunda 7 zincirimizi, şu 7 zinciri çıktığımız sık iğneye kaydırıyoruz. Ve şimdi zincir boşluklarının içerisine bu sırada 4 sık iğne, 3 zincir, 4 sık iğne olarak boşlukları dolduruyoruz. Sıranın sonundayız. Başlangıç noktamıza geldik. Yine ipimizi kaydırıyoruz buradan. 3 zincirlik boşluğa kadar. Şimdi tepesi yeterince oluştu. Bundan sonraki sıramızı arttırma yapmadan sadece bu sıranın sayısıyla gideceğiz. Bu şimdi öreceğimiz sıranın sayısıyla. Şimdi bu sık iğnelerin 4. sırasındayız. 9 zincir çekiyoruz. Dokuz zincir çekerek dönüyoruz sıramızı. Sıranın sonundayız. 9 zincirimizi kapadıktan sonra, sırayı tamamladıktan sonra ilk zincir boşluğundan başlıyoruz. 6 tane sık iğne örüyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 6 tane sık iğne örüyoruz. Bundan sonra bitime kadar öreceğimiz bütün sıraları bu şekilde öreceğiz. 9 zincir, 9 zincirin içerisine 6 sık iğne, 3 zincir, 6 sık iğne şeklinde doldurarak tamamlayacağız. Bu 4. sıradan 6 sıra örüyorum aynı şekilde. Devamında zaten aksesuarımız oluşmuş oluyor. Bu şekilde devam ederek 6 sıra örüyorum. Şimdi sıranın sonundayım. Şuraya ipimi kaydırıp bitireyim. Devamını göstereceğim. Neler yaptığımı göstereceğim. İpimi kaydırıp bir ilmek yapıp bitiriyorum. Şimdi baktığımızda toplamda 9 sıra örmüş olduk. 1. ve 2. sıralarda 6'şar zincirle devam ettik. 3. sıra 7 zincirdi. Sonraki sıralar 9 zincir. Toplamda 9 sıra örmüş olduk. Şimdi süslerini, boncuklarını gireceğiz. Şurada şu ön tarafa gelecek, alın hizasına gelecek yerde 7 tane boşluğa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buralara pıtırcık yapmadım. Yan taraflara ve arkaya gelen yerlerin pıtırcığını ördüm, yaptım. Ama ön tarafa gelecekleri 7 tane boşluğa örmedim pıtırcık. Şimdi elimde, bunu da iğne yardımıyla ya da ince bir tığ yardımıyla gizleyelim ipimizi. Elimde şöyle boncuklar vardı. Bunları kullanmak istedim. Farklı boncuklar kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz öyle kullanın. Bende bu vardı ve bunları değerlendirmek istedim. Yakışacağını da düşünüyorum. Şimdi boncuklarımızı ipimize geçirelim. Delikleri de iri olduğundan geçirmesi kolay olacaktır.
Boncukları ipime aktarıyorum. Sanırım bu kadar yeterli. İpimi ilmek yapıyorum. Tığ geçirdikten sonra da ilmek yapabilirsiniz. Burası çok önemli değil. İpimi ilmek yapıyorum ve şu pıtırcıklardan tığımı geçirerek buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yirmi tane zincir çekiyorum. İsterseniz daha fazla zincir çekebilirsiniz. İsterseniz daha az çekip boncukları daha sık kullanabilirsiniz. Ben 20 zincirde bir boncuk kullandım. Evet, şu şekilde boncuğumu zincirin içerisine alıyorum ve tekrar 20 zincir çekiyorum. İsterseniz 15 15 10 10 da yerleştirebilirsiniz. Yani 10 zincirden sonra boncuk. Ama 3 tane yeterli gibi geldi. Keyfinize kalmış. Tekrar 20 zincir çektikten sonra ikinci boncuğumu gireceğim. Tekrar 20 zincir çekip üçüncü boncuğumu gireceğim. Son boncuğu da girdikten sonra 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu pıtırcıktan tığımızı önce geçirmek daha rahat ya da kolay. Tığımı geçirip şuradan ilmeğimi yapıyorum, ipimi alıyorum, zincir çekiyorum. Aynı şekilde 20 zincir, 20 zincirden sonra bir boncuk giriyorum. Tekrar 20 zincir, tekrar bir boncuk. 20 zincirin sonunda bir boncuk girip bitiriyorum. Şimdi o bıraktığım pıtırcıkların her birine böyle zincirler çekip boncuklar takarak şu süslemelerimizi tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra isterseniz şu zincirin sonunda kalan ipinizi ince bir tığ yardımıyla zincirin içerisinden yürüterek isterseniz gizleyebilirsiniz. Onu göstereyim. Belki bazılarınız öyle ipin kalmasından, sallanmasından hoşlanmıyordur, sarkmasından. Hoşlanmayanlar için böyle bir teknik kullanarak gizleyebilirler. Evet, bu şekilde yürüterek ipimizi gizliyoruz. Yürütmek istemeyenler de şöyle şuradan hemen boncuğun boşluğundan ipimize bir düğüm atıp fazlasını keserek de bırakabiliriz. Bu şekilde de bırakabiliriz. Şurada kalan iplerimizi de tığ yardımı ya da iğne yardımıyla şu sık iğnelerin içerisinden yürüterek bunları da gizliyoruz.
Evet, aksesuarımızın bitmiş şekli böyle görünüyor. Ama tabii başa giyilince nasıl durduğu daha güzel, daha net anlaşılacaktır. Siyahı da çok güzel olur diye düşünüyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.